Vizyona girecek o yeni Christopher Nolan filmini beklerken sinema dünyası yine zaman algımızı nasıl oynayacak acaba diye teoriler kasıyor. Ama size bir sır vereyim. Nolan daha portakalda bir vitaminken elimizde doğrusal olmayan hikaye anlatımının kralı vardı. Homeros. Bugün İlyada'nın resmi devam filmi olan, benim ise şahsen Troy Story 2 demeyi sevdiğim Odyssey'i inceleyeceğiz. Bu destan favori Yunan kahramanlarımızın Truva sonrası mutlu sonlarını ya da dramlarını anlatıyor gibi görünse de aslında tek bir şey hakkındadır. Bu antik evrenin Odysseus'tan ne kadar nefret ettiği ve ona insani olarak ne kadar acı çektirmek istediği. Adam Truva'dan İthaka'ya dönerken tam 10 yıl boyunca öyle bir çileden geçiyor ki yani bak şuradan şuraya gitmek için 10 yıl ve bir ton bela. Hani derler ya, düşmanımın başına vermesin. Hikaye başladığında kahramanımız 7 yıldır Kalipso adında dünya güzeli, yalnız ve ölümsüz bir tanrıçayla bir adada mahsur kalmış bir durumda. Kulağa o kadar da kötü gelmiyor değil mi? Ama adam için berbat bir durum, çünkü tek istediği İthaka'ya, sevgili karısı Penelope'ye ve en son bebekken gördüğü artık yetişkin bir adam olan oğlu Telemakos'a dönmek. Zaten destanda ilk başta bu ikisine odaklanıyor. Neden mi? Çünkü herkes Odysseus'u öldü sandığı için Penelope şu anda İthaka'nın en gözde dulu. Sarayın kapısında tam 100 tane talip kuyruk olmuş. Zorla evlenip tahtı çökmek için bekliyor. Oğlu Telemakos ise evinde bitmek bilmeyen bir üniversite kardeşlik partisinin içinde bu sığırlardan nefret ederek bu döngünün bitmesini bekliyor. Neyse ki Olimpos'taki tanrılar tamam bu adam yeterince çekti diyerek duruma el atmaya karar veriyor ve Athena hemen bir erkek kılığına girip İthaka'ya iniyor. Telemakos'a fısıldıyor. Baban yaşıyor, git ve onu ara. Telemakos akıllı çocuk. Karşındakinin bir tanrı olduğunu hemen çakıp lafına güveniyor. Ama yola çıkmadan önce taliplerini evden kovmaya çalışıyor. Talipler de o dul kadının bebeği bize kafa mı tutuyor diye dalga geçince bizimki yapıştırıyor. Kesin sesinizi, babamı bulmaya gidiyorum, gelip hepinizi benzetecek diye ağlayarak kaçıyor. Sonra Telemakos gizlice sadık bir mürettebat toplayıp yola çıkıyor. İlk durak Kral Nestor'un evi. Nestor reis, babam nerede biliyor musun? Nestor uzaklara bakıyor. Ah evlat, en son 9 yıl önce Truva Savaşı'ndayken gördüm onu. Agamemnon ve Menelaos kavga edip orduyu ikiye bölmüştü. Biz orduyu alıp çıktık. Odysseus da Agamemnon'u sakinleştirmek için geri döndü. Son görüşüm o. Git bir de Menelaos'a sor diyor. Bizim çocuk Sparta'ya gidiyor. Menelaos ve Truvalı Helen'i buluyor. Evet, tekrar evlenip yuvalarını kurtarmışlar. Menelaos da bir ara kendi hikayesini anlatıyor. Bak şimdi evlat, ben Mısır kıyılarında mahsur kalmıştım. Bir tanrıça gelip babam Proteus'u yakala, o sana yolu söyler dedi. Gittim adamı güreşip paketledim. Adam sürekli şekikle işliyor ama beni sarsamadı. Sonunda tamam ne istiyorsun dedi. Dedim anlat bakalım yaşlı adam. O da yola çıkmadan önce Zeus'a kurban kesmeyi unuttun, o yüzden mahsur kaldın. Bu arada küçük Ajax boğuldu, Agamemnon öldü, Odysseus da Kalipso'nun adasında rehin dedi. Telemakos tamam, aradığım şey tam olarak buydu deyip İthaka'ya dönmek üzere yola çıkıyor. Tabi bu sırada evdeki talipler çocuğun babasını aramaya gittiğini öğrenip nedense çok alınıyorlar ve geldiği gibi şunu bir köşeye kıstırıp öldürelim diye plan yapıyorlar. Penelope de koca seçiminde tam turnayı gözümden vurmuş. Gerçekten taliplere bak. Bölüm 2. Flashback başlasın. Bu sırada Zeus'un emriyle Kalipso sonunda Odysseus'u serbest bırakıyor. Bizimki derme çatma bir salla yola çıkıyor. Ama Poseidon bunu görüp dev bir fırtına patlatıyor. Odysseus o kadar alfa bir adam ki boğulmayı kendine yediremiyor. Tam boğulacakken başka bir tanrıça belirip büyülü bir boğulma karşıtı atkı veriyor. Ve yok oluyor. Odysseus şaşkın. Ulan mis gibi salım var, atkıyı ne yapayım? Neyse sal patlayınca atkıya tutunup yüzerek Felak adasına çıkıyor. Kendini ormana atıp sızıyor. Athena hemen adanın prensesi Nausika'nın rüyasına girip ormana git diyor. Kız gidiyor ve çalıların arasında bizim yıkılmamış kahramanı buluyor. Onu saraya kral ve kraliçenin huzuruna çıkarıyorlar. Odysseus yemekte kim olduğunu ve Kalipso'nun adasına nasıl düştüğünü anlatmaya başlıyor. İşte tam bu an Christopher Nolan'ın saygıyla ayağa kalkıp ceketini ilikleyeceği an. Çünkü Odysseus anlatmaya bir başlıyor. Videonun başından beri yaşadığı tüm o meşhur canavar maceraları aslında geçmişe dönük. Adam meğerse kralın sofrasında her şeyi geriye dönük anlatıyormuş. Flashback başlasın. Truva'yı yağmaladıktan sonra Odysseus tayfaya tadında bırakalım, hemen eve dönelim diyor. Ama bizim aptal tayfa dinler mi? Kikonlar adasında kalıp parti yapıyorlar. Ertesi sabah Kikonların müttefiki gelip bunları adadan sopayla kovalıyor. Üstüne bir de Zeus'un bunların disiplinsizliğine sinirlenip dev bir fırtınayla rotalarını haritanın dışına fırlatıyor. İşte tuhaflıklar tam burada başlıyor.
İlk durak Lotus yiyenlerin adası. Buranın yerleri bütün gün lotus çiçeği yiyip gevşeyen torbacı tipler. Kafayı bulan tayfa anında abi ne itakası ya, vizyon misyon yalan, burası çok iyi kafasına giriyor. Odysseus bu gerzoları zorla gemiye bağlayıp kaçırıyor. Hemen ardından Siklop Polyphemus'un adasına çıkıyorlar. Mağarada adamın peynirlerini afiyetle yerken tek gözlü devimiz kapıyı dev bir kayayla kapatıp bizimkilerin ikisini akşam yemeği niyetine çiğ çiğ yutuyor. Dev tek hamleyle öldürülemeyecek kadar iri olduğu için Odysseus zaman kolluyor. Ertesi gece deve bolca şarap ikram edip kafayı bulduruyor. Dev sızmadan önce soruyor, adın ne senin ölümlü? Odysseus cevaplıyor, benim adım hiç kimse. Dev sızınca Odysseus ve kalan adamları devasa bir tahta kazığı adamın tek gözüne saplıyor. Dev acıyla bağırıp diğer Siklop kankalarını çağırıyor. Yetişin, hiç kimse gözümü kör etti, koyunlarımı çalıyor. Diğer devler de mağaranın dışından sesleniyor. Kimse bir şey yapmadıysa niye bağırıyorsun lanet tepegöz? Tanrı'nın gazabı işte, katlanacaksın deyip gidiyorlar. Muazzam bir kelime oyunu. Bizimkiler koyunların altına saklanarak mağaradan kaçıyor. Tam gemiye biniyorlar, olay bitti derken Odysseus'un o devasa kahramanlık kibri, yani hübrisi devreye giriyor. Hani o LoL'deki var, evet işte. Arkasına dönüp deve bağırıyor. Eğer gözünü kim kör etti derlerse İtaka'nın kralı Laertes oğlu Odysseus yaptı de. Tam bu noktada araya girip sorayım. Sizce Odysseus'un tam kurtulmuşken egosuna yenik düşüp adını bağırması mitik bir kahramanlık mı yoksa tamamen bitik bir hareket mi? Aşağıdan videoyu beğenip abone olarak tarafınızı seçebilirsiniz. Neyse devam edelim. Trajikomik olan şu. İlk üçünden sonraki tüm Sikloplar Poseidon'un çocuklarıdır. Polyphemus hemen babasına şikayet ediyor. Baba, Odysseus gözümü oydu. Poseidon da sen misin benim oğlumu kör eden diyerek o dakikadan sonra Odysseus'un hayatını cehenneme çevirmeye resmen yemin ediyor. Tanrısal bir orantısız güç kullanımı. Bu Poseidon neden her hikayede böyle bir ibnelik peşinde acaba? Neyse. Bölüm 3. Domuzlaşan tayfa ve ölüler diyarı. Sonra rüzgar tanrısı Aiolos bunları acıyor ve eve dönebilsinler diye tüm kötü rüzgarlarını büyülü bir deri torbaya hapsedip Odysseus'a veriyor. İtaka'nın kıyılarına kadar geliyorlar. Hatta evdeki fenerleri bile görüyorlar. Ama Odysseus uykuya dalar dalmaz o dahi tayfa ne düşünüyor dersiniz? Bu torbanın içinde kesin altın var, bizden saklıyor. Torbayı bir açıyorlar, güm! Oluşan kasırga bunları tekrar Aiolos'un adasına fırlatıyor. Odysseus gidip reis bize bir torba daha versene deyince kral kovuyor. Yürü git lan buradan. Bu kadar balsız olmak için lanetli olman lazım dostum. Bir sonraki durak ise Yamyam devlerin adası. Devler Odysseus'un filosundaki diğer tüm gemileri taşlayıp adamları akşam yemeği yapıyor. Elde kalıyor tek bir gemi. Onunla da Güneş'in kızı büyücü Kirke'nin adasına düşüyorlar. Kirke adaya keşfe çıkan tayfayı canı pastırma çekmiş olacak ki anında domuza çeviriyor. Odysseus adamları kurtarmaya girerken Hermes araya girip buna anti büyüleyici niyetine sihirli bir ot veriyor. Kirke buna büyülü içkiyi veriyor. Odysseus içiyor ama domuza dönüşmüyor. Anında kılıcı çekip kızın boğazına dayıyor. Kirke şokta. Dur ben büyücüyüm. Benim HP zaten çok düşük. Odysseus da o zaman adamların hemen eski haline getirir yoksa o can puanını sıfırlarım diyor. Kız adamları düzeltiyor. Sonra ne mi oluyor? Odysseus ve tayfası Kirke'nin malikesinde tam bir yıl boyunca yan gelip yatıp keyif çatıyorlar. Hani evini çok özlemiştin abicim. Hani İtaka'ydı, hani Penelope'ydi. Neyse devam edelim. O yılın sonunda Kirke bunu uğurlarken eve gitmek istiyorsan önce bir yeraltı dünyasına inip kahin Tiresias'la bir konuş istersen canım diyor. Odysseus da Hades'e iniyor. Tuhaf bir kan dökülme, ruh çağırma ritüeli yapıyor. Tiresias karanlıktan belirip gelip uyarıyor. Poseidon seni bitirmeye yeminli dostum ama Trinika adasına güneş tanrısı Helios'un kutsal ineklerine dokunmazsanız belki eve dönebilirsiniz. Eğer ineklere zarar verirseniz tayfanız ölür. Sen de eve süper geç dönersin. Odysseus tayfaya dönüyor. İnekleri ellemek yok, anlaşıldı mı? Orada meşhur Truvalı savaşçı kankaların ruhlarıyla da görüşmüş oluyor. Öyle olmaktan nefret eden Aşil ve Patroklos, Agamemnon ve ona hala küs olan Büyük Ajax. Bölüm 4. Sirenler, canavarlar ve mangal keyfi. Tartaros'ta Hades'in huzurundan çıkıp tekrar denize açılıyorlar. Sırada sirenler var. Şarkılarını duyan büyülenip denize atlıyor. Odysseus tayfanın kulaklarına bal mumu tıkıyor. Ama kendisi o şarkıyı illa dinleyecek ya kendini geminin direğine zincirletiyor. Sirenler şarkıya başlıyor. Odysseus direniyor. Çözün beni, o noktaları yakından duymalıyım. Tayfa duymadığı için ne diyor bu ya deyip zincirleri daha da sıkıyor. Hasarsız geçiş. Hemen ardından Sicilla ve Karbidis'in arasında kalıyorlar. Sicilla dev bir kayalığın tepesinde yaşayan, Kirke'nin kıskançlığı sonucu lanetlenmiş eski bir nimf. Aşağı uzanıp gemilerden adam kapıp yiyen altı kafalı iğrenç bir canavar. Karibidis ise suyu yutup geri püskürten devasa bir girdap. Odysseus girdaba kapılmamak için bilerek Sicilla'ya yakın geçiyor. Canavar da gemiden çatır çatır aldığı adamı kapıp mideye indiriyor. En azından ağzı doluyken geri kalanlar gazı kökleyebiliyor. Ve nihayet ineklerin adasındayız. Zeus bunları fırtınayla bir ay boyunca adada mahsur bırakıyor. Kirke'nin verdiği yiyecekler tükenince bunca beladan nasıl sağ çıktığı tam bir mucize olan isyankar tayfa üyesi Eurylochus sinsice yaklaşıyor. Ya beyler, açlıktan öleceğimize şu altın ineklerden birini kurban edip yiyelim. Sonra Zeus'u tapınak
ortak yapar ödeşiriz diyor. Odysseus uyurken iğneyi kesip bir temiz mangal yapıyorlar. Güneş tanrısı Helios bunu görünce kudurup Zeus'a gidip şantaj yapıyor. Eğer onları çarpmazsan güneşi alır Hades'e indiririm, dünya karanlıkta kalır. Zeus da aman tadımız kaçmasın deyip şimşeği bir fırlatıyor, gemi patlıyor. Tüm tayfa ölüyor. Odysseus bir odun parçasını tutunup Karibides'in girdabında kıl payı kaçarak kendini Kalipso'nun odasına atıyor ve hikaye en başta bıraktığımız yere geri bağlanıyor. Bölüm 5. İtaka'ya dönüş ve köpek Argos. Ağlamıyor, gözüme toz kaçtı. Odysseus hikayesini bitirince Fayak kralı "Vay be reis ne çekmişsin be" diyerek bu da tonla hazine ve yeni bir gemi veriyor. Odysseus da yol boyunca uyuyor ve nihayet İtaka'ya varıyor. Yolculuk bitti, mutlu son değil mi? Hayır, kitabın daha yarısındayız. Bu adama rahat yok. Saray hala taliplerle dolu. Athena Odysseus'u tanınmasın diye büyülü bir şekilde onu yaşlı bir dilenciye dönüştürüyor ve Sparta'daki Telemakos'u eve çağırıyor. Baba oğul saraydaki sadık domuz çobanının kulübesinde karşılaşıyor. Athena büyüyü anlık olarak kaldırınca Odysseus "Oğlum ben geldim" diyor. Telemakos "Baba!" deyip boynuna sarılıyor. Hemen intikam planı yapıyorlar. Ertesi gün Odysseus dilenci kılığında saraya sızıyor. Sarayın kapısında onu gören tek bir canlı oluyor. 20 yıldır sahibini bekleyen yaşlı köpeği Argos. Odysseus'u görür görmez kuyruğunu sallıyor ve o anda mutluluktan ölüyor. Ulan koskoca destanlı en çok burası koyuyor adama ya. Niye öldü ki bu hayvan şimdi? Zalim tanrılar. Bizim dilenci saraya girip taliplerinden yemek dileniyor. Talipler buna pislik gibi davranıyor. Hatta biri arkasından bildiğin ahşap tabire fırlatıyor. Gece olunca Odysseus ve Telemakos planın ilk aşamasını başlatıyor. Saraydaki tüm taliplerin zırhlarını ve silahlarını yukarı odaya saklayıp kapıları kilitliyorlar. Odysseus sonra Penelope ile konuşuyor. Kendini tanıtmadan. "Kocam bu ay bitmeden dönecek. Buraları kan gölüne çevirecek. Sık dişini" diyor. Ama Penelope umutsuz. Tabii senelerin verdiği yalnızlıkta cabası olsa gerek. Kadına hak vermek lazım. Neyse. Yarın bir yarışma düzenleyeceğim. Her kim ki Odysseus'un o rekur ve yayını gerip 12 baltanın deliğinden oku tek seferde geçirebilirse onunla evleneceğim diyor. Odysseus "Mükemmel plan. Aynen böyle yap" diyor. Çünkü o yay Odysseus'un Trova'ya götürmediği 500 libre çekim gücü olan absürt derecede sert bir yaydır. Onu sadece gerçek bir alfa gerebilir. Kapanış, temizlik vakti. Ertesi gün talipler toplanıyor. Sırayla yayı germeye çalışıyorlar ama hiçbiri yayı santim bile oynatamıyor. Bizim yaşlı dilenci öne çıkıyor. "Usta bir de ben deneyeyim şu yaya, gençlik hatırası olur be ha" diyor. Talipler tabi gülüp eğleniriz yani neden olmasın ki diye izin veriyorlar. Odysseus yayı alıyor. Gitar teli akor eder gibi tek bir hamlede tık diye geliyor, ok yerleştiriyor ve vuş! Ok 12 baltanın deliğinden çat diye geçiveriyor. Tam o esnada Athena büyüyü bozuyor ve Odysseus tüm ihtişamıyla karşılarında beliriyor. Talipler anında altına kaçırmaya başlıyor ama kaçacak bir yer yok. Kapılar kilitli, silahlar saklanmış. Odysseus ve Telemachus tam bir baba oğul aktivitesi olarak saraydaki 100 talibin hepsini tek tek kılıçtan geçirip kan banyosu yaptırıyor. Odysseus güzel bir banyo yaptıktan sonra nihayet Penelope ile kavuşuyor. Taliplerin aileleri tam isyan çıkarıp saraya basacakken Athena araya girip "Yeter da kavga etmeyin bre" deyip herkesi sakinleştiriyor. Ve nihayet 20 yılın ardından mutlu son. Hey bir dakika. Gerçekten o kadar talipten sonra sonsuza kadar mutlu yaşayabileceklerini mi sandınız? Homeros destanı burada bitiriyor ama mitolojinin kayıp devam paketi olan Telegonya bize asıl travmatik sonu veriyor. Hani bizi bu yanık Odysseus büyücü Kirke'nin adasında bir yıl boyunca yan gelip yapmıştı ya. Ha işte o tatilin bir yan etkisi olmuş. Telegonus. Yıllar sonra bu çocuk büyüyor ve gidip babamı bulayım diyerek İtaka'ya geliyor. Ama adaya ayak basar basmaz ulan genetik işte babasının tayfası gibi disiplinsizlik yapıp adadaki koyunları yağmalamaya başlıyor. Bizim yaşlı kurt Odysseus da "Kim lan benim adamın koyunlarını çalan" diyerek kılıcı çektiği gibi sahile koşuyor. Baba oğul birbirlerini tanımadan kapışıyorlar ve Telegonus ucu zehirli bir vatoz iğnesinden yapılmış mızrağıyla Odysseus'u orada infaz ediveriyor. Tabii ki standart bir Yunan mitindeyiz. Ne bekliyordunuz ki? Yani adam koskoca Truva Savaşı'ndan sağ çık. Siklop kör et. Canavarları atlat. Yeraltı dünyasından elini kolunu sallayarak geç. Sonra git tek bir vukuatlı tatil kaçamağının faturası olarak vatoz iğnesiyle can ver. Tam bir Yunan trajedisi değil mi? Uzun lafın kısası dostlar, evden çıkarken kapıyı kilitleyin, tatildeyken nafakadan kaçmayın ve en önemlisi bir sonraki videoda insanlığın başına açılan en büyük belanın yani Pandora'nın ve o meşhur kutusunun gizemini çözmek için buralarda olun. Bakalım kutunun içinden sizin için ne çıkacak? Son. Fırtınanın süvarileri bu karanlığa doğmuşuz biz. Fırlatıldık bu dünyaya kemiksiz bir köpek gibi, ödünç alınmış bir aktar gibi. Fırtınanın süvarileri. Yolda bir katil var, beyni bir fırtına sanki. Yoluna çıkarsan eğer onun, söner hayatın bir anda. Geri kalanlar ağlar arkandan. Yolda bir katil var.
Fırtınanın süvarileri, fırtınanın süvarileri. Korumalısın o küçük aşkı, dünyaya bağlı kalmalı ruhun.